Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dinamik KPI göstergesi grafiğine sıralı, damga ve tavana yuvarla formüllerinden de destek alarak nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Ben burada kaydırma çubuğu ile değişen veri sayısına göre KPI oranını gösteren grafiği sizlere örnek olarak hazırladım. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için öncelikle formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Burada anahtar performans gösterge sayımız 50. Ben bunu düşürdüğüm zaman ona göre performans gösterge oranımız değişiyor. Örnek olarak 6'nın %52'si 3 veya 4. Ona denk geliyor bakın. Burada 6 tane var. 4'e denk geliyor. %77'si, %40'ı, %52'si. Yine çoğaltalım. %9'u, %5'i. Yani buradaki sayıya göre bir oran geliyor. Veri sayısını azalttıkça veya arttırdıkça ona göre bir performans oranı hesaplaması yapıyor. Yani bir nevi veri sayısı kadar ortalama performans gösteriyor. Devam edelim arttırmaya. Sonuna kadar getirelim. En son 50. Tekrar şimdi hesapla diyorum. Artık yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şuradaki değerlerimi alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 2'de şu alana özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Şurasını 50'ye kadar seçiyorum. Ve sütun genişliğini 3 yapıyorum şimdilik. Burada anahtar performans göstergesi başlığını 5 tane hücre ile birleştirdim. Aynı işlemi şurada da yaptım. Karşısına gelen değerde. Şurası da aynı şekilde. Sadece burada renkleri değiştirelim bu seferlik. Mesela siyah yapalım. Yazıyı da beyaz yapalım. Bunu da daha açık bir siyah. Şöyle bir şey olsun. Bu da beyaz olsun. Şunu şöyle seçelim. Bunu ise şöyle yapalım. Şimdi şuradaki KPI başlığımı alıyorum ve şuraya yapıştıracağım. İlk olarak şu göstergeyi yapacağız. Bunun için de şuraya geliyorum ve sıralı formülleri kullanacağım bunun için. Başlangıç 1, bitiş ise şimdilik 50 diyelim. En son rakam bu olacak çünkü. Kapatıyorum. Burada 1'den 50'ye kadar şunu tabi eşit yapalım şununla. Burada 1'den 50'ye kadar rakamlarımızı sıralatmış olduk. Şimdi burası seçiliyken şöyle tüm hücreleri seçiyorum. Buradan koşullu biçimlendirmeden yeni kural diyorum. Şuradan 3 ölçekliye geliyorum. Tamam diyorum. Hiçbir şeye dokunmadan hücreleri biçimlendir. İlk olarak isteğe uyarlanmış diyorum. Şurada geneli siliyorum ve 3 tane noktalı virgül. Ki şuradaki rakamların gitmesini sağlayacağım. Kenarlığa geliyorum. Şunu seçiyorum. Renk olarak beyazı seçiyorum. Şuna tıklıyorum, buna tıklıyorum. Tamam diyorum. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldıracağım. Şu anda istediğim oldu. Buranın genişliğini şuradaki gibi yapalım. Bakalım burası satır yüksekliği 80. Burayı da 80 yapalım. Tekrar formülüme geliyorum. Ben buradaki formülün manuel değil de dinamik olmasını istiyorum. Şu hücreyi seçiyorum. Ben bu hücrede ne yazarsam o olacak artık. Ancak bunun da dinamik olmasını istiyorum. Yani buradaki formülün içinde hücre görünmesini istemiyorum. Bunun için de şöyle yapacağım. Şuraya tekrar geliyorum. Formüllerden ad yöneticisine tıklıyorum. Burada daha önce yaptıklarım var. Yeni diyorum. Şunun baş harflerini yazacağım. A, P, G, S.
Tamam diyorum. Bunu tıkladığımda şu hücreyi seçmiş oluyor. Kapatıyorum. Formülüme geliyorum. Şurada AH4'ü siliyorum. APGS'yi seçiyorum. Enter dediğimde artık sadece bu görünüyor. Hücre görünmüyor. Şimdi şu oku yapacağız. Ama bunu yaparken şöyle yapmasını istiyorum ben. Burada ben kaç tane yazdıysam anahtar performans gösterge sayısını buna 100'e oranlamasını istiyorum. Yani şöyle. Şuraya geliyorum. Shift eşittir 100 bölü şurası. Yani 2.9. Şöyle yapalım. Bu daha iyi anlaşılacak. 50 yaptığımda bu 2 olacak. Çünkü şurası ikişer ikişer arttığında 50 çarpı 2 100 yapar. Şimdi bunu kullanacağım. Nerede kullanacağım? Şöyle göstereyim. Shift eşittir sıralı diyelim. Tekrar. Başlangıç 1. Sütunlar şuydu. Başlangıç ve artış. Burada kullanacağız. Bu formülün içinde. Bu yüzden şunu alıyorum. Kopyalıyorum. Yine formüllerde at yöneticisine geliyorum. Yeni diyorum. Şuraya bas diyeceğim. Baslan. Başlangıcın basları yani. Bunu seçtim. Yapıştırdım. Tekrar yeni diyorum. Buna da basamak diyelim. Basamak. 2 tane K olsun. Olur da kullandıysam daha önce. Yine aynı formülü yapıştırıyorum. Kapatıyorum. Şimdi formülümüzü yukarıda kullanalım. Şuraya geliyorum. Shift eşittir sıralı diyorum. Birden başlasın. A, P, şunu tekrar seçelim. Noktalı virgül. Başlangıcı seçeceğiz. Yani şu başlan. Sonra basamak diyorum. 2K ile olanı. Parantezi kapatıyorum. Enter. Bakın ikişer ikişer arttı. Şimdi şunu değiştirelim. Bunu 40 yapalım. 2,5 oldu. Şunu silebilirim şimdilik. 20 yapalım. 5'er 5'er arttı. Şimdi ben buradaki değerlerinin yüzde olarak görünmesini istiyorum ki şurayla eşitleyeyim. Yani ok burada ne gösteriyorsa ona denk gelsin. Bu yüzden şuraya bölü 100 diyorum. Ve yüzde olarak şunu seçiyorum. Tabi şöyle hepsini seçsem iyi olacak. Sonra ihtiyacım olacak buna. Ve bunu biraz küçültelim ki yazılar görünsün. Ta ki şuradaki %100 görünene kadar küçülteceğim. 7 yapacağım bunu. Evet şu an görünüyor. Şimdi yapacağımız okun şuradaki değeri göstermesi için, yani şöyle göstereyim. Şuradaki %14'ü şurada göstermesi için bir tane formül uygulayacağız. Formülümüz de şöyle olacak. Onu da şurada yapalım. Shift eşittir tavana yuvarla diye bir formülümüz var. Şu. Buradaki sayı dediğimiz şu. Noktalı virgül. Anlam dediğimiz ise yuvarlamak istediğimiz sayı. Yani şurada daha önce sildiğimiz sayı. Onu şöyle gösterelim. Şunu şimdilik silelim. Shift eşittir 100 bölü şurası demiştik. Tekrar şuraya shift eşittir tavana yuvarla. Şu sayıyı seçiyordum. Noktalı virgül. Şu değerimi seçiyorum. Şöyle. Ama ben bunun yerine shift eşittir 1 bölü şurası diyeceğim. Ve bu formülü kopyalayacağım. Ctrl C ile gireceğim. Formüller ad yöneticisi. Daha önce anlamı kullandım şurada. Şimdi mana diyeceğim. Diğer kelime karşılığı. Şu formülü buraya yapıştıracağım. Şimdi tekrar formülüme geliyorum. Şuradakini siliyorum. Buna mana diyorum. Ve bunu yüzde yapıyorum. Bu formülü uygulamamdaki amaç şuradaki değer hiçbir zaman küsuratlı olmayacak. Ama burası küsuratlı olacak. Örnek veriyorum işte 30 gibi. Burasını küsuratlı yapabilmek, yani buradaki değeri şuradaki küsuratlıyla eşitlemek için yapıyoruz bu formülü. Şimdi şuradaki V4'e, yani şuna da bir isim vereceğiz. Bunun için şöyle yapacağım. Formüller ad yöneticisi diyorum. Buna da APG diyelim.
APG diyelim. Tamam diyelim. Kapatalım. Şuraya da V4 yerine APG diyelim. Şöyle. Şimdi bu formülümü kopyalıyorum. Ctrl C ile. Şuraya geliyorum. Şunun başına. Eğer diyeceğim. Ctrl V ile yapıştırdım. Eşitse buna noktalı virgül damga diyorum. 242. Parantezi kapatıyorum. Değilse boş geç. Şöyle bir görüntü oluştu. Şunu seçiyorum. Buradan girişten şunu Windings yapacağım. Şu yani. Ve büyüklüğünü de şuradaki gibi yapalım. Burası kaç? 45. Burayı da 45 yapalım. ...36. Şunları ortalayalım şöyle. Ve rengini de... daha önceki de ben mavi yapmıştım. Bu da mor olsun. Kalın olsun. Eğer ki bu damga 242 nedir diye bakmak isterseniz şöyle göstereyim onu da. Buradan simgeye geliyorsunuz. Windings'i seçiyorsunuz. Şu. Şurada bir yerde şu olmalı. Bakın şu. Karakter kodu. Buradan kontrol edebilirsiniz. Bunu kapatıyorum tekrardan. Şimdi tekrar şu formülüme geliyorum. Şunu olduğu gibi alıyorum. Ctrl C. Bir üstte Shift eşittir Ctrl V ama burada damga 242'yi siliyorum. Ve şuradaki APG'yi getiriyorum. APG. Enter. Şuraya bir bakalım. Kalibre 9. Bunu da kalibre 9 yapalım şurayı. Ve yüzde yapalım. Kalın olsun. Rengi de mor olsun yine. Şimdi şuraya geliyorum. Shift eşittir rastgele arada 1'den 100'e kadar yüzde yapıyorum. Formüller. Şimdi hesapla. Şunları siliyorum tabii ki. Şunu da silelim. Buradaki değerimizi gösteriyor bize. Son olarak şöyle bir şey yapalım. Şu formüllerin de görünmesini istemediğim için Ctrl C diyorum. Buradan ad yöneticisi yeni diyorum. Ok diyeceğim ama birkaç tane koyacağım çünkü daha önce oku kullandım. Ctrl V. Tamam diyorum. Kapatıyorum bunu. Şu formülümü alıyorum. Ctrl C. Tekrar ad yöneticisi yeni. Buna da sayı diyelim. Ctrl V. Tamam diyorum. Kapatıyorum. Şimdi şunları sileceğim tek tek. Bu Shift eşittir oktu. Şu. Bu da siliyorum. Shift eşittir sayı. Şu. Formüller şimdi hesapla diyelim. Tamam. Çalışıyor. Son eklememizi de yapalım. Buradan geliştiriciye geliyorum. Ekle. Şunu seçiyorum. Kaydırma çubuğu. Sağ klik. Denetim biçimlendir diyorum. En küçük değer 1. En büyük değer 50. Şuraya geliyorum. Şuradaki değeri seçeceğim. Şu an bu çalışıyor. Şimdi son eklememizi yapalım. Buraya geliyorum. Şekillerden şunu seçeceğim. Kenarlarını yuvarlayacağım şöyle. Bunu siyah yapacağım dolgusunu. Efekt olarak da şöyle bir şey verelim.
Şunu biraz daha sonuna kadar getirelim. Buna göre ayarlayalım. 50 yapalım. Evet, bu iyidir. Bunu arkaya bir gönderelim. Daha sonra şunu küçültelim. Şeklimize göre ayarlayalım bunu. Ve şeklimi seçiyorum. İkisini de gruplandıracağım şimdi. Formüller şimdi hesapla. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgilere sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.